Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yapımı çok kolay ve çok kısa sürede tamamladıktan sonra da dilediğinizce süsleyebileceğiniz bu çam ağacı yılbaşı kazağının yapımını anlatıyorum. Herkese merhaba tekrar. Çam ağacı desenli kazağımızı yapmak için şöyle iki renk ip kullanacağız. İplerden bir tanesini ben böyle elimde vardı. Şöyle popcorn ip diye geçen ip türü böyle kiloluk olarak almıştım. Böyle bu yeşil rengi de tam uyumlu olduğu için bunu kullanmayı tercih ettim. Siz eğer böyle bir ip bulamazsanız çünkü hani markalarda muadil önerebileceğim yok bu iplerden. Şu mohair iplerden 2 kat yaparak kullanabilirsiniz. Mohair iplerde bu renk tonunu çok rahatlıkla bulabilirsiniz veya düz renk, hani düz akrilik iplerden de kullanabilirsiniz. Hani böyle kırçıllı ve tüylü bir ip olmasına da gerek yok. Şöyle düz iplerden de kullanabilirsiniz. Ben bu modelin krem rengi kısmı için Papatya Love serisini kullanacağım. %100 akrilik bir ip. Böyle bükümü fazla olduğu için kullanımı da kolay olacak. Hem bununla da böyle kalınlığı uyumlu olacak bir ip. Eğer siz bu böyle bir ip kullanmak istemiyorsanız şu orta kısmı ve şu yeşilli kısımları için bu ipin yeşil renklerini falan da kullanabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir ipte, yani kalitesini beğendiğiniz herhangi bir ipte de yeşil renk varsa onu da tercih edebilirsiniz. Her türlü iple örülebilir. Orta kalınlıkta olması yeterli. Ben bu modeli 4 numara bir tığ kullanarak yapıyorum. Aslında böyle 3,5-3 numara da kaldırır ama böyle biraz hafif yumuşak olsun ve şöyle dökümlü olsun istedim. Sımsıkı olsun istemedim. Şimdi bu modelin ön kısmı ve arka kısmı var. Ön kısmına ya da işte arka kısmına tek parçasını ben yaptım. Bir diğer parçasını da aynı şekilde birlikte yapacağız. Sonrasında işte modeli birleştirme ve kazak haline getirme aşamasına geçeceğiz. Benim yaptığım uzunluk şöyle 52 santim oldu. Eni de boyu da zaten kare olarak ilerlediği için eni de boyu da aynı. 52 santim olarak yaptım. Desen ortadan başlıyor ve çevreleye çevreleye gidiyoruz. Şimdi ben nasıl yaptığımı anlatacağım. Bu 52 santim yaklaşık olarak işte 38 bedene falan tekabül ediyor. 38 bedene uygun oluyor ama bunu böyle yaptıkça böyle bedeninize ölçüp ne kadar genişlikte olmasını istiyorsanız o kadar örebilirsiniz zaten. Şu başlangıç kısmını ve model kurulumuna geçelim. Modelin kurulumunda en kritik kısım şu ağacın kurulma kısmı, yani ağacın desenlendirme kısmı. Ağacı desenlendirirken arka taraftan şu renklere geçtiğimizde arka taraftan ip yürütüyoruz. Keserek de yapabilirsiniz ama arka tarafta çok fazla kırpık ip olur bu sefer veya uzatarak da yapabilirsiniz. Yine arka tarafta çok böyle hani takılmaya müsait ip geçişi olur. O yüzden hani arka taraftan yürüterek bence en düzgün görünümü veriyor. Orta kısma başlıyoruz. Bir tane sihirli halka yaptım. Sihirli halkanın yapılışı kanalımda mevcut. 2 tane zincir çekiyorum sihirli halkanın içine. Yanına 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Çekmiş olduğum 3 tane zincir, bir tane ikili trabzan sayılıyor. Yanına 2 tane daha ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkanın içine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir. Yine sihirli halkanın içine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içine son üçlü grubumu yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Sihirli halkamı kapatıyorum. Burada son bağlanırken zincir çekmiyorum. Tığma ipimi doluyorum. İlk başta yapmış olduğum 3 tane zincirin üçüncüsüne batıyorum. İpimi kaydırıp 3 tanesini birlikte topluyorum. Bu şekilde böyle bir minik kare oluşturdum. Şöyle sihirli halkayı iyice kapatayım. Minik bir kare olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. 3 tane zincirle bir üst sıraya çıktım. Tığma ipimi doluyorum. Köşedeyim. Köşenin tek kanadını yaparak ilerleyeceğim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İlk başta yaptığım 3 tane zincir yine bir tane ikili trabzan sayılıyor. Bir tane zincir çekiyorum arada. Diğer köşeye geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 tane zincir. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine diğer köşedeyim. Hep boşlukların içerisine çalışıyorum. 2, 3 tane ikili trabzan. 2 tane zincir. Aynı boşluğun içine 1,
2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Köşelerde 2, aralarda 1 zincir var. Diğer köşedeyim. 1, 2, 3. 2 tane zincir. 1, 2, 3. Bir tane zincir çektim. Şimdi diğer başladığım köşeye geldim. Bu başladığım köşede köşenin bir kanadını yapmıştım. Şimdi burada 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan var ya. 3 tane ikili trabzanı yapmıştım. Şimdi köşenin diğer kanadını yapıyorum. Birinci köşenin diğer kanadına. Bu ilk başta yaptığım 3 tane ikili trabzanın aynı boşluğuna batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve tığıma ipimi doluyorum. İlk başta yapmış olduğum 3 tane zincirin üçüncüsüne batıyorum ve 3 tane ipi birlikte topluyorum. Bakın şöyle bir kare elde etmiş olduk. Şimdi bunu büyüterek ilerleyeceğiz. Toplamda 1, 2, 3 sırayı bu şekilde yapacağız. 3 sıradan sonra krem rengi ile devam edeceğiz. Yani krem rengini de işin içine katmaya başlayacağız. Çam ağacını oluşturmaya başlıyoruz. Şu an çam ağacının şu orta kısmını oluşturuyoruz. Yine 3 tane zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Tığıma ipimi doladım. Aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. Şimdi şu aradayım. Ara boşluktayım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Böyle. Bir tane zincir çektim. Köşedeyim. Köşeye 1, 2, 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Şimdi modelde burası zaten köşemizdi. Yani bir köşenin bir kanadıydı. Birinci köşenin bir kanadıydı. Orta kısımlarda sadece köşelerde arttırma yapıyoruz. Aslında klasik nene karesi modeli ama bilmeyenler için anlatıyorum. Şu orta kısmı, şuraya denk gelen kısmı, yani iki motifin, iki köşenin ortasındaki yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz sadece. Birer tane zincir çekiyoruz aralarda. Herhangi bir şekilde arttırma yapmıyoruz. Arttırmayı sadece köşelerden yapıyoruz. Yani modeli köşelerden büyütüyoruz. Şimdi sıranın en başına gelene kadar, şurada yaptığımız tek kanada gelene kadar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi diğer köşeye kadar geldim. Diğer kanadı yapacağız. 3 tane ikili trabzan. Arada zincir çekmiyorum. Tığıma ipimi doladım. İlk başta yaptığım 3 tane zincirin tepesine bağlandım. İpimi kaydırdım. Şimdi buradan sonra artık krem rengi devreye giriyor. Şimdi biz şuradan devam edeceğiz. Şimdi modeli şöyle yerleştirdim. 1, 2, 3. Üçüncü sıraya şöyle yerleştirdim. Şuradan itibaren devam edeceğiz. Yani çam ağacının şu alt köşesinden itibaren başlayacağız. Şu an buradayız. Modeli bu şekilde takip ederseniz sizin için daha kolay olur. Çünkü köşesi yeşil olan kısım burası. O yüzden buradan devam edeceğiz. Şimdi yine köşeyi yapıp buradan diğer köşeye gelene kadar, hatta diğer köşenin üzerinden de şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şu kısmın böyle ekran görüntüsünü alıp onun üzerinden de hem örüp hem takip edebilirsiniz. Hem de nerede yeşile geçeceğiz, nerede krem rengine geçeceğiz, onu da buradan adım adım söyleyeceğim zaten. Şimdi biz tekrar yeşille devam ediyoruz. 3 tane zincirle bir sıraya çıktım. Tığıma ipimi doluyorum. Köşeye 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Köşenin yine ilk kanadını yapıyorum. Diğer kanadını bitişte yapacağım. 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir yaptım. 3 tane ikili trabzan bu şekilde görünüyor. Bir tane zincir, köşedeyim. 3 tane ikili trabzan. 2 tane zincir. 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir. Şimdi şurayı yapacağım. Şu alt kısmı tamamladım. Şu kısmı, şu köşeden başladım. 2 tane ara boşluk vardı. 2 tane ara boşluğu şöyle doldurdum. 1, 2 ve şu an şunu yapacağım. Sonrasında beyaza geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi burada renk değişimini yapacağız. Renk değişimini yapacağımızı nereden anlıyoruz? Şöyle şuraya koyduktan sonra burada bir tane krem rengi ve köşeyi de krem rengiyle yapıyoruz. Sonra yeşille devam ediyoruz 2 tane. Yine bir tane krem rengi ve bir tane bir krem rengi köşe ve bir tane daha krem rengiyle yapıp tekrar yeşille bitiriyoruz.
Şimdi burayı takip ederken renk değişimini yapacağız. Renk değişimini yaparken 3 tane ikili trabzan, renk değişimini sürekli böyle yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yaptığımız yerde ikili trabzanın son ikilisini çekmeden önce yeni rengimizi alıyoruz. Krem rengine. İkili trabzanı krem rengiyle tamamlıyorum. Bir tane zincir çektim. Yeşil ipim arkada. Yeşil ipi arkadan yürütmeye devam edeceğim. Tığıma ipimi doluyorum ve 3 tane ikili trabzanımı krem rengiyle devam ettiriyorum. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Köşedeyim. Yeşil ipi hala yürütüyorum. Yani hangi rengi yapıyorsanız diğer rengi şu çam ağacı tamamlanana kadar arkadan yürütmeye devam edeceğiz. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada tekrar yeşil renge geçeceğim için 3 tane ikili trabzanın son ikilisini örmüyorum. Krem rengini arkada bırakıyorum. Yeşil ipimi alıyorum. Yeşil iple tamamlıyorum trabzanı. Bir tane zincir çektim. Şimdi krem rengi ipi arkadan yürütüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir. Diğer boşluğa da yeşille devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağım ama köşede tekrar krem rengi yapacağım için 3. ikili trabzanın son ikilisini örmüyorum. Bırakıyorum. Yeşil ipimi arkada tutuyorum ve krem rengiyle devam ediyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi yeşil ipi arkadan yürüterek krem rengiyle devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı şekilde burada bir köşe bir kenarda yapmıştık beyaz. Şimdi tekrar krem rengiyle devam ediyorum. Ama 3. ikili trabzanı tamamlamıyorum çünkü yeşil renge geçeceğim. Krem rengi arkada bırakıyorum. Yeşil rengi aldım. Bir tane zincir çektim ve krem rengini arkadan yürüterek yeşil renkle sıramı tamamlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Köşedeyim. Köşenin diğer kanadını yapıyorum. Bu aşamada hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz. Veya işte yavaş olduğunu düşünüyorsanız hızlandırabilirsiniz. Tığıma ipimi doluyorum ve bitiş işlemini yapacağım. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Şimdi şöyle düzelttikten sonra bakın şablonda tam şuraya oturtmuş oluyorum. Tam olarak şurayı yaptık şu anda. Şimdi tekrar yeşille devam edeceğiz. Çünkü alt köşeden tekrar yeşille burada ilerleyeceğiz. Çam ağacının şu üst kısmında kalan şu kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi çam ağacının tepesini oluşturacağız. Şurayı oluşturacağız ve alt sırayı yapacağız. Zaten 1-2 sıra sonra hiç yeşilleşmemiz kalmayacak şuraya gelene kadar. Hep krem rengiyle devam edeceğiz. Şimdi burada arka taraftan ip yürütme kısmı işin en kritik kısmı. Şöyle mesela yeşil rengi arkadan yürütürken şu kenarlardan böyle şu beyazlıklar görünmüyor. Ama beyaz rengi arkadan yürütürken görünüyor. Hani şu görünüm şu anda çok fazla görünmüyor ama hani iyice alttan yürüttüğüm için görünmüyor. Hani şöyle şuradanki görünüm sizi rahatsız ederse bir sonraki sırayı örerken şu yeşil sırasını örerken şu beyaz ipi şöyle yukarı doğru alıp bunun üzerinden örebilirsiniz. Yani bu da bir seçenek. Beyaz ipi tamamen gizlemek için. Şimdi oraya gelince yapıp gösteririm zaten. Şimdi alt taraftan devam ediyorum. Yine beyaz ipi yürüterek devam edeceğim. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. İlk köşenin birinci kanadını oluşturuyorum. 2 tane daha ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Köşeyi yapacağım. Sonra buradan devam edeceğim yine köşeden. Sadece alt köşeyi yapacağım ve en üstteki yeşili yapacağım. Geri kalan her yeri krem rengiyle yapacağım bu sırada. Bir tane zincir çektim. Üç tane ikili trabzan, bir zincir. Yine beyaz ipim arkada bakın. 2, 3 tane ikili trabzan, bir zincir. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan, bir zincir. Şimdi köşedeyim.
köşede 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağım köşenin diğer kanadı için ama burada artık krem rengine geçeceğim ikili trabzandan sonra. O yüzden son ikisini örmüyorum. Bırakıyorum yeşil ipi, krem rengi ipi alıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de şu. Şimdi krem rengiyle devam ettik ya, yani krem rengini arkadan yürüttük ya daha doğrusu. Örerken böyle kasma yapıyor. Hani böyle krem rengi arkadan devam ediyor ve şu şekilde sıkışabiliyor arka tarafta. Dolayısıyla şöyle hafif çekerek düzeltebilirsiniz. Bu şekilde şöyle arkadan yürüyor ya renk. Kasmasın ve sıkışma yapmasın motifte diye. Özellikle şu renk geçişlerinde bunu özen gösterirseniz her seferinde şöyle çekip düzeltirseniz iyi olur. Şimdi yeşil rengi arkadan yürüterek krem rengiyle devam ediyorum. Bir tane zincir çektim. 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 bir tane zincir. Sıradaki boşluğa bakın yeşil ipi hep yürütmeye devam ediyorum. Burada şu diğer beyaz ipi de aynı şekilde yürütüyorum. Arka tarafı temiz olsun diye. Şöyle bir tane zincir. Şimdi köşedeyim. 1 2 3 2 tane zincir çekiyorum. Yine köşedeyim. 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şurada 3 tane boşluğum var. 3 tane boşluğun 2 tanesini beyaz, ortasındakini de yeşil yapacağım. Şimdi o yüzden son üçlü trabzanı da yapıyorum krem rengiyle. Yani burada göstereyim. Şöyle son üçlü trabzanı yapacağım. Şu altta arkadan yürüttüğümüz beyaz ip var ya, bu beyaz ipi de böyle toplayıp yukarıdan örebilirsiniz. Tamamen gizlenmiş olmasını isterseniz bu şekilde böyle temiz bir görünüm olabilir. Şimdi yeşile geçecektim. O yüzden son ikili trabzanın ikisini örmüyorum. Krem rengi ipi arkada bırakıyorum. Yeşil ipi alıyorum. Yeşil iple trabzanı tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum. Beyaz ipi arkadan yürüterek yeşil iple 3 tane ikili trabzan yapıyorum ama tekrar krem rengine geçeceğim. O yüzden son ikisini örmeden kreme geçiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi buradan sonra buraya gelene kadar krem rengiyle devam ediyorum. Köşeyi yeşille tamamlayacağım burada. Şimdi burada tekrar yeşil renge geçeceğim. Köşeyi yeşille tamamlayacağım. Çünkü beyaz ipimi bırakıyorum. Yeşili alıyorum. Bir tane zincir ve köşeyi yeşille tamamlıyorum. Şöyle her sıradan sonra şöyle düzeltmekte fayda var. Şimdi bakın şurayı yaptık. Şimdi en sonuncu, yani yeşili en son kullanacağımız sıraya geldik. Şimdi yeşili en son şurada bir köşenin, şurası bir köşe ya. Köşenin bir kanadında kullanacağız ve beyazla devam edeceğiz. Köşenin diğer kanadında kullanacağız ve sonra yeşil ipimizi keseceğiz. Ne böyle ağaç bir iki sıra beyaz ördükten sonra oluşmuş olacak zaten. Şimdi köşenin ilk kanadını yeşille örüyorum. 1, 2, 3 tane zincirle üst sıraya çıktım. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi burayı yaparken köşeyi hep tek kanadını ördük, diğer kanadını bitişte ördük ya. Burada köşenin iki kanadını da başlarken örüyoruz. Ve buradan beyaza geçeceğim için son ikili trabzanın ikilisini örmüyorum. Bırakıyorum yeşili. Krem rengine geçiyorum. 2 tane zincir çektim ve köşeden krem rengiyle devam ediyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Yeşil ipimi arkadan yürütmeyi unutmuyorum. Bir zincir. Yine alttaki beyaz ipi toplayarak ördüm. Bir zincir. 3 tane ikili trabzan. Şimdi köşeye geldim. Şimdi köşede ilk kanadın alt tarafta kalan kısmına krem rengiyle yapıyorum. 1 2 diğer tarafta diğer kanadını, yani köşenin şu üstte kalan kanadını yeşille yapacağım. Krem rengini bırakıyorum. Yeşil ipimi alıyorum.
2 tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar krem rengine geçeceğim. Yeşil ipimi bırakıyorum. Krem rengine alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi krem rengine geçeceğim. Artık yeşil iple bir işim kalmadığı için yeşil ipi tamamen kesebilirim. Şöyle biraz uzun bırakarak kesebilirsiniz arkadan yürütebilmek için. Şimdi burada yeşil ipimle herhangi bir işim kalmadı. Şöyle yeşil ipi arkadan gizleriz daha sonrasında. Tamamen artık krem rengiyle devam ediyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Yeşilin şu çam ağacının son altta kalan kısmını da yaptık. Bu şekilde. Şimdi bu krem rengili, yani bu sırayı tamamladıktan sonra ve üzerine bir sıra daha tamamladıktan sonra çam ağacı oturmuş olacak. Şimdi tamamen aynı yaptığımız işlemlerin tamamını krem rengiyle devam ettiriyoruz. Şu başlangıç kısmına gelene kadar. Şimdi sırayı tamamladım. Şöyle sırayı tamamladığımızda yine şöyle köşelerden biraz çektiğimiz zaman böyle düzgün bir görünüm oluyor. Bakın, renk geçişleri hiçbir şekilde böyle kenarlardan belli değil. Şu köşe geçişlerden belli değil. Böyle temiz bir geçiş oldu bu şekilde. Arka tarafı da yine aynı şekilde böyle düzgün görünüyor. Şuradaki geçişler var ama hani rahatsız etmiyor açıkçası. Bu şekilde bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu sıranın üzerine sadece krem rengiyle zaten devam ediyoruz artık. Şimdi şurayı yapmış olduk, şu sırayı yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5 sıra daha, toplamda 5 sıra krem rengiyle örmeye devam ediyoruz. Sonrasında şu yeşil olan sıraya geleceğiz. Şimdi desenin ortada kalan beyaz kısmını da tamamladım. Burada yaptığım sıra sayısı da şöyle ağacın bitiminden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra beyaz ördüm. Şu ağacın şu kısmından itibaren sayarsak. Şimdi devamında şöyle 2 sıra bu şekilde böyle şu içeriden çekmeli, orta kısmı içeriden çekmeli farklı bir işlem yapacağız. 2 sırayı bu şekilde yapıp sonra geri kalan sıraları yine aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi şuradaki yeşil sırayı nasıl yapıyoruz onu göstereyim istiyorum. Şimdi buradaki beyaz ipi önce bir keselim. Beyaz iple şimdilik işim kalmadı. Şimdi tekrar yeşil ipime geçiyorum. Herhangi bir köşeden başlayacağım. Tığma ipimi kilitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi bir kez doluyorum. Şuradaki köşeye geliyorum. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa, köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe aynı. Bir alt sırada yaptığımız gibi hiçbir farklılık yok köşe adına. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Arada bir zincirimi çektim yine. Tığma ipimi doluyorum. İlk boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığma ipi doluyorum. Alttaki, yani şurada bir alt sırada üçlü grup vardı ya, bu bir alt sıradaki üçlü grubun şu 1, 2, 3 tane var. İkincisine arkadan dolanıyorum tığımla. İpimi alıyorum. 1, 2, 3 kere de çekiyorum. Tam ortadan çektim bakın. Tığma ipimi doluyorum. Tekrar bu normalde şuraya 3 tane ikili trabzan yapıyorduk ya, tekrar aynı boşluğa bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Sıradaki boşluğa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığma ipimi doluyorum. Alt sıradaki şuradaki 3 tane ikili trabzan grubunun ortasındakine dolandım. İpimi çektim. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Ortaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde görünüyor şu anda. Bir üst sıraya çıktığımızda şuradaki şu boşluklar da kapanacak ve şuralardan çekmeye başlayacağız artık. O zaman daha düzgün, yani şuradaki gibi bir görünüm elde edeceğiz. Tekrar yapalım. Bir tane zincir çektim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığma ipimi doluyorum. Ortasındaki üçlü grubun ortasındaki gruba dolandım. 1, 2, 3 kere de çektim. Tekrar ortaya yaptım. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir çektim ve sıradan devam ediyorum. Bir tane ikili trabzan, bir tane ortaya üçlü trabzan, bir tane daha ikili trabzan. Bu şekilde
bir görünüm elde etmiş oluyorum. Şimdi bu sıranın sonuna kadar geleyim. Köşelerde hiçbir farklılık yapmıyoruz. Köşelerde yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Tekrar şuraya kadar geldikten sonra bir sonraki sırayı da yapmayı göstereceğim. Şimdi sırayı tamamladım. İlk sırayı. Bu şekilde görünüyor şu an. Şimdi ikinci sıraya geçerken şu an şu köşeye bağlandım ya, şuradaki köşe bitişine bağlandım. Şimdi ipimi şöyle kaydırarak tekrar köşeye geliyorum. 1, 2, 3 kere ipimi kaydırıyorum. Şöyle köşeye geldim. 3 tane zincirle bir üst sıraya çıktım. Tığımı ipimi doluyorum. Yine bir tane daha köşe yapacağım. Köşeler hep aynı. 3 tane zincirin yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa köşe yapıyorum çünkü. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Hemen yandaki boşluğa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tığıma ipi bir kez doladım. Şimdi nasıl burada bir alt sırada şöyle şuradan aldıysam şimdi de şuradan alacağım. Şuradaki ortadan alacağım. Sadece ikinci trabzanları bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde bir modele de derinlik katmış oluyoruz. Tığıma ipimi doladım. Altta 1, 2, 3 tane ikili trabzan var. İkinci ikili trabzanın arkasından dolanıyorum. Şöyle görünüyor, bakın arkasından dolandığımda arkasından dolanıyorum. 1, 2, 3 kere de çekerek bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Hemen yanına tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ve üçüncü trabzanları normal şuradaki boşluğa yapıyorum. Aradaki ikinci trabzanı alt taraftan çekerek yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir tane daha yapalım. Boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımı ipimi doladım. Alt sıradaki şöyle 3 tanenin ortasına dolaşıyorum şöyle. İpimi alıyorum. 1, 2, 3 kere de çekerek tamamlıyorum. Tekrar bir tane ikili trabzan, bir zincir. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra yeşille işimiz bitiyor. Tekrar krem rengi olan renge geçiyoruz. Tekrar krem rengi olanda da doğrudan şuralarda ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. 3 tane ikili trabzanlar yaparak çalışmayı devam ettiriyoruz. Ben burada 2 sıra yaptım. 2 sıra benim için yeterli oldu. Yani şu derinliği vermek için yeterli bir sıra sayısı oldu. 8 sıra daha şu krem renginden devam edeceğim. Bu yeşilin ikinci sırasını tamamladıktan sonra. Onu yine aynı şekilde dediğim gibi köşeler ve kenarlarda aynı şekilde olacağı için orayı tekrar göstermiyorum. Buradaki sıra sayısı, yani buradaki yapacağınız 8 sırayı tamamen siz kendi istediğiniz ölçüye göre belirleyebilirsiniz. Diğer parçasını da birebir aynı tamamladıktan sonra modeli böyle üst üste koyup kol kısımları ve yaka kısmını yapacağız birlikte. Bunu tamamladıktan sonra tekrar kol ve yaka kısmında anlatıma devam edeceğim. Şimdi kazağın her iki parçasını da tamamladım. 8 sıra yaparak hem ön tarafı hem arka tarafı tamamlanmış oldu. Ben yaka kısmı için şöyle bir işlem yaptım. Şu 8. sırayı yaptıktan sonra şu ilk baştan itibaren 7 tane daha boşluğu doldurup bu taraftan 7 tane hem bu taraftan 7 tane. Bu böyle biraz yakanın açıklığını oluştursun istedim. Yani şöyle tuttuğumda yaka hafif tamamen boğazımı sıkıştırsın istemedim. Şöyle yakanın açıklığı oluşsun istedim. O yüzden bu şekilde tercih ettim. İsterseniz siz bunu 1-2 sıra daha arttırabilirsiniz de, benim için yeterli oldu. Çok böyle açık yakalı bir kazak olsun istemedim. Şimdi kol kısmına başlayacağız. Bunu isterseniz şu anda bitirip, hani bu aşamada bitirip süveter olarak da kullanabilirsiniz. Süveter olarak da çok tatlı duracaktır. Ben böyle salaş bir geniş kollu bir kazak olsun istedim. Şimdi şöyle tersine yatırıyorum ilk önce. Bu arka kısmı oluyor. Dikiş kısmını ve birleştirme kısmını, yani kol çıkış kısmını düzgün yapabilmemiz için bu adımı böyle detaylı gösteriyorum. Bu şekilde bu arka kısmımız, sırt kısmımız. Ön tarafı da düzüyle yapıyorum. Yani iç tarafta arka kısımları kalıyor. Bu kısım önemli çünkü modeli arkadan ip yürüterek ilerlettiğimiz için hani arkadan az da olsa ip görünüyor. Ön ve arka kısmının karışmaması önemli. Sonrasında geri dönüşü olmayan bir işleme girmiş oluyor çünkü. Şimdi yaka kısmında şurayı şöyle iğne iplikle veya işte tığla kaydırma yöntemiyle de yapabilirsiniz. Şöyle şu kısmı birleştiriyoruz. Burayı da aynı şekilde birleştiriyorum. Şimdi kol çıkma kısmını göstereceğim. Hani birleştirme kısmı nispeten zaten dikiş işlemi olduğu için kolay. Şöyle kol için ben şu yaka kısmından, şu omuz kısmından daha doğrusu
itibaren şöyle alıyorum. Yaklaşık olarak 22-23 santim, 20 santim. Burayı siz kendi kol genişliğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ya da işte kazağınız nasıl bir kol olsun isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben böyle düşük kol bir kazak yapmak istediğim için şöyle geniş bir kol oyuntusu bırakmak istedim. Kol açıklığı bırakmak istedim. Şöyle işaretliyorum. Buraya taktıktan sonra arka taraftan da eşit bir şekilde hizaladığıma emin olmam lazım. Şurası kol çıkıntısı. Koldaki en son yaptığım, yani omuza en son çıktığım bir sıra hariç toplamda 9 tane üçlü grup bıraktım kenardan. Arka taraftan da sayıyorum. 9 tane de arka taraftan bıraktım. Şimdi burası benim kol kısmım olacak. Şuraya bir işaretleyici taktım. Şöyle omuz kısmına da bir işaretleyici takayım. Omuz kısmının şu en dip kısmına. Dikişleri yaptıktan sonra da bu kol çıkıntısını yapabilirsiniz ama ben şu an bir kolu göstermek istedim. Tığma ipimi kilitledim. Bir kere doladım. Şu tam kol altına gelen kısım var ya, şu iki tarafı birleştirdiğimiz kısım. Yani şu işaretleyici taktım ve tam kol altına gelecek olan kısım. İşaretleyicinin bir tarafından bir diğer tarafından ipimi alıyorum. Topladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu benim orta trabzanım olmuş oluyor. Yani kol altını birleştirdiğim trabzan olmuş oluyor. Her iki tarafı birleştirmiş oldum. Bir tane zincir çektim ve sırada gelen boşlukların içerisine üçer tane ikili trabzan grupları yapıyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığım gibi. Omuz kısmına gelene kadar aynı şekilde devam ediyorum buradaki boşlukları doldurmaya. Şimdi burada sonuncu kısmı da yaptım. Yani sonuncu doldurmam gereken yeri de yaptım. Zaten bakın burada köşenin bir tarafını yaka olarak çıkmıştık. Yani omuz boşluğu olarak çıkmıştık. Bir tarafını da burada tamamlamış oldum. Şimdi yine tığımı ipimi doluyorum. Burada da bir tane orta trabzan yapacağız. Şimdi omuz kısmına geldiğimde şu aradaki ipleri şöyle arka tarafa alıyorum. Alayım ki kafa karışıklığı yaratmasın. Bir tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. Burada 3 tane ikili trabzan var önümde. Buradaki 3 tane ikili trabzanın üçüncüsüne batıyorum. Hiç ip almıyorum tığıma. Hemen karşılık gelen, yani işaretleyicimi taktığım diğer trabzanın tepesine batıyorum. Buradaki de birinci trabzanın tepesine batıyorum. Ve ikili trabzan olarak örüyorum. 2 kere de topluyorum. Burası benim toplama yerim oluyor yine. Yani tam şurası dikiş olduktan sonra şurası da benim toplama trabzanım olmuş oluyor. Bir tane zincir çekiyorum ve sıradan 3 tane ikili trabzan gruplarını yapmaya devam ediyorum. Bir tane zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tam şu birleşim noktasını bir göstereceğim. Şuradaki ipler kafanızı karıştırmasın. Bakın tam bu şekilde görünüyor. Yani bir tane şuradan battım. Bir tane de karşı taraftan battım. Hemen karşılığına gelen yerden battım. Şurası da benim yaka kısmım. Şöyle uzaktan göstereyim. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Burası tek direk. Ve aynı şekilde bunu da ilk başta da yapmıştık. Şurada da bir tane ikili trabzanla başlamıştık birleştirerek. Şu da benim başlangıç trabzanım olmuş oldu. Burası başlangıç trabzanım. Şurası orta trabzan. Bunu neden yapıyorum? Omuz kısmında ve kol altı kısmında bir delik oluşmaması için ve dengeli bir şekilde ilerlemesi için yapıyorum. Yani ön tarafım ve arka tarafın aynalama şekliyle dengeli ilerlemesi için yapıyorum. Şimdi şuraya kadar örmeye devam ediyorum aynı şekilde ve kolun ikinci sırasında başlarken yine nasıl başladığımızı ve şuraya kadar nasıl geldiğimizi göstereceğim. 3 tane zincirle üst sıraya çıktım. Hemen bu yapmış olduğum bir tane ikili trabzan üzerine 3 tane zincir var ya, hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada artık bu sırada trabzanları üçleyeceğiz. Yani burada bir tane yapmıştık. Şurada 3 tane yapacağız yine. Bu tam bir tanesi şu tam karşılığı olacak. Bir tanesi yan olacak. Bir tanesini de biterken tam şuraya yapacağız sırayı bitirirken. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradan bütün boşlukları doldurarak devam ediyorum. Şimdi omuz kısmına kadar geldim. Omuz kısmını da göstereyim. Bir tane zincir çektim. Tığma ipimi doluyorum. Şimdi omuz kısmında bir tane arada tam ikili trabzan yapmıştık ya. Şimdi bu ikili trabzanın bir sağına, bir üzerine, bir tane de soluna yaparak üçe çıkartacağız. Aynı kol altında yaptığımız gibi. Bir tane sağına yapıyorum. Bir tane ikili trabzanın üzerine yapıyorum. Bir tane de soluna yapıyorum ve üçlemiş oluyorum burayı. Bir tane zincir çektim. Sıradan devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan, bir zincirle boşlukları
dolduruyorum. Omuz kısmı şu an bu şekilde görünüyor. Tam şurası yaka kısmı bakın. Yani şurası omuz kısmı birleştireceğimiz, şurası yaka kısmı ve kola çıkıntı olan kısım da bu şekilde görünüyor. Bir tane ikili trabzanla birleştirmeyi yaptık. İkinci sırada, kolun ikinci sırasında 3 tane ikili trabzana çıkardık. Alt tarafı da aynı şekilde bitireceğiz. Şimdi kol altına gelene kadar örelim. İkinci sırayı da birlikte tamamlamış olalım. Kol altına kadar geldim. Bir tane zincirimi çektim. Şu an tam şu aşamadayım. İlk başta 3 tane zincir yaptım. Yanına bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi diğer tarafına bir tane ikili trabzan yapıp buradaki trabzanları üçlemiş olacağım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yanındakine batıp ipimi kaydırarak birleştirdim. 3 tane trabzan yapmış oldum. Şimdi burada ipimi kaydırıyorum boşluğa. Şimdi artık bundan sonraki sıralarda böyle bir işlem yapmayacağız. Kol sırası oturmuş olacak. 3 tane zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Boşluğa kaydırdım zaten. Boşluktan devam ediyorum. 3 tane zincirin yanına 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim ve sıradaki artık bundan sonra tüm boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda da birer tane zincir çekiyorum. Omuz kısmına geldiğimizde bir farklılık olmadığını göstereceğim. Şimdi aynı bir alt sıralarda, yani bütün modeli yaparkenki çalıştığımız gibi çalışmış oluyoruz. Buraya geldiğimizde de yine bitiş noktasına geldiğimizde de yine bütün boşlukları olduğu gibi şuradaki boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıp ve başlangıç noktasına bağlanacağız. Tekrar bir boşluğa kaydıracağız. Yani hep boşluklardan ilerlememiz gerekiyor. Boşlukların üzerine 3 tane ikili trabzan grubu çalıştığımız için bu modeli de bu şekilde devam ettireceğiz. Şimdi şu omuz kısmına gelelim birlikte. Şu an tam omuz kısmının olduğu yere 3 tane ikili trabzan yaptığım yere geldim. Bir tane zincir çektim. Hiç farklı bir şey yokmuş gibi, yani burası normal omuz değilmiş de normal örüyormuşum gibi. Her iki tarafındaki boşluğa da 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, diğer tarafa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. Bu şekilde kol kısmını oturtmuş oluyoruz. Bundan sonrası siz kolu ne kadar uzun istiyorsanız o kadar çalışabilirsiniz. Bakın kolun şuradaki geçişinin düzgünlüğünü bu şekilde sağlamış oluyoruz. İlk önce bir tane ikili trabzanla, zaten buradaki dikiş yapılınca da burası kapanmış olacak ve burada bir delik oluşmamış oluyor böylece. Ve bu şekilde böyle döne döne öreceğiz yine. Bakın kol bu şekilde oluşmaya başladı. Şöyle devam edecek. Kolun son böyle birkaç sırasında da tam şurada yapmış olduğum işlemi yine yapacağım. Öyle planlıyorum yani. Böyle 2 sıra daha kolun ucuna da böyle yeşil yapıp 1-2 sıra daha krem rengi yaparak böyle devam ettireceğim. Kolu da öylece tamamlamış olacağım. Model tamamlandıktan sonra toplam ölçüler ne kadar oldu, kol uzunluğu ne kadar oldu ve ne kadar ip gittiğini tekrar anlatacağım. Şimdi kazağım tamamen bitti her şeyiyle. Şu kol kısmını şuradan itibaren çıkmıştık. Bir tane ikili trabzan yapıp üzerine 3 tane ikili trabzan yaptığımız yer vardı. Buradan itibaren şu bir tane ikili trabzan yaptığım yerden itibaren 17 sıra örüp şu yeşil olan yere geçtim. 2 sıra yeşil yaptım. 2 sıra yeşil yaptıktan sonra üzerine 5 sıra daha krem rengi yaptım. Üzerine 2 sıra daha yeşil yaptım. Üzerine 7 sıra krem rengi yaptım. En sona da buradaki ikili trabzanla, yani şuralardaki ikili trabzanla yaptığım şeyi tekli trabzanla yaparak son sırayı bitirdim. Şimdi kolun toplam uzunluğunu santim cinsinden söyleyeceğim. Tam şu omuz kısmından, şurası yaka, omuz kısmından itibaren söylüyorum kaç santim olduğunu. Toplamda 48-49 santim kadar bir uzunluğu oldu. Genişliği de zaten 20 santim kadar bir genişliği var. Şu genişliği şurada zaten planlamıştık. 48-49 santim kadar bir kol uzunluğu oldu. Buradaki kol uzunluğunu siz istediğiniz ölçüye göre ayarlayabilirsiniz. Yaka boşluğunu söyleyeyim. Şimdi ben yakayı tamamladıktan sonra, yani her iki taraftan şöyle omuz kısmından itibaren şöyle 19 santim bu taraftan, 19 santim diğer taraftan bırakmıştım. Şu orta kısımda da toplamda şöyle 25 santim kadar bir yaka açıklığı oldu. Buradaki yaka açıklığını da siz yine istediğiniz genişliğe göre ayarlayabilirsiniz. Eğer daha geniş bir yaka istiyorsanız şurada yaptığımız son bir sıra vardı ya yaka açıklığı için. Buradaki bir sırayı 2 sıraya çıkartırsanız daha geniş bir öne doğru daha geniş bir yakaya sahip olursunuz. Yana doğru daha geniş bir yaka isterseniz de
Burada yan yana yaptığımız üçlü grupları 7 tane yapmıştık burada. 7 tane değil de 6 tane yaparsınız. O zaman daha yaka kısmı geniş olur. Şimdi ben yaka kısmını da yaptıktan sonra yine şu kol kısmında yaptığım işlemi, yani 3 tane tekli trabzan, 1 tane zincir, 3 tane tekli trabzan yaptım. 3 tane tekli trabzan, 1 zinciri yaka kısmına da geçiyorum. Şu kısımda, yani şu yakanın şu birleşme kısmına, tam iki tarafın birleştiği dikiş yaptığım kısma da yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada yakada potluk oluşmaması için. Yaka da bu şekilde duruyor. Onun haricinde bir de en son etek kısmına, yani şu bitiş kısmına, burada da yine aynı şekilde 3 tane tekli trabzan, 1 tane zincir, 3 tane tekli trabzan yaptım. Burada da yine şu birleşme kısmını göstereyim. Bu birleşme kısmında tam dikişin olduğu yere, şu iki tarafı birleştirdiğim dikiş kısmına değil de iki tarafa ayrı ayrı yaptım. Burada da yine potluk oluşmaması için. Siz bu en son yaptığım şeyleri yapmaya da bilirsiniz. Yani burası tamamen tercihinize kalmış. Burada ben hem kol uçları, hem etek ucu, hem de şu yaka kısmında böyle bütünlük sağlaması için bu işlemi yaptım. Bence çok tatlı oldu. Toplamda 52 santim kadar bir beden ölçüsü oldu. Bu bloklama işlemini yaptıktan sonra böyle 1 santim, 1,5 santim falan daha büyüyebilir. 38 bedeni oversize duracak şekilde hemen hemen oldu bu kazak. Şimdi ben şu çam ağacının olduğu yeri elimdeki işte boncuklarla, işte elimde şöyle boncuklar var. Bunların içinden istediğim renklerle, özellikle şu yeşillerini falan kullanabilirim. Şöyle yine yıldızlar falan var. Hani bunlarla falan süslemeyi düşünüyorum. Bir iki tane de böyle kırmızı iple minik minik fiyonklar yapabilirim. Hani buradaki şu çam ağacını süslemek tamamen sizin yaratıcılığınıza ve hani elinizdeki malzemelere kalmış diyeyim. Hani elinizde simli ipler varsa simli iplerle süsleyebilirsiniz. Veya sadece simli iplerle şöyle zikzak geçebilirsiniz. Belki hani daha sade bir görünüm olsun isterseniz. Daha böyle cıvıl cıvıl oyuncaklı bir görünüm olsun isterseniz de işte böyle boncuklarla, taşlı pullu şeylerle falan da süsleyebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz tabii. Hani hiç süslemeden de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi burası tamamen size kalmış. Ben birkaç tane ufak süs yapacağım. Öyle kullanmayı tercih ediyorum. Toplamda bütün kazak için 300, şurada görünüyor bakın. Şöyle bırakayım. 350 gram ip kullandım. Bunun yaklaşık olarak 300 gramı krem rengi olan ipten, belki de 250 gram falan şu krem rengi olan ipten. Geri kalanı da böyle 50-100 gram arasında da şu yeşil ipten gitti. Ya toplamda 350 gram 3,5 yumaktan böyle şahane yumuş yumuş bir kış kazağı elde edebiliyorsunuz. Duruşu da bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bütün ürünlerinizi benimle Instagram üzerinden de paylaşabilirsiniz. Bu videoların devamlılığı için beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.